Bir insan sadece düşünerek başka birinin beynine komut gönderebilir mi? Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz telepatik iletişim artık laboratuvarlarda gerçekleşiyor. Beyinler arası iletişim, bir insanın düşüncesinin başka bir insanın beynine doğrudan aktarılmasıdır. Konuşma yok, dokunma yok, sadece saf düşünce akışı. Peki bir düşünce nasıl başka bir beyne aktarılabiliyor? Bu süreç iki temel teknoloji sayesinde mümkün oluyor. EEG ve TMS, EEG yani elektroensefalografi, beynin yüzeyindeki elektriksel dalgaları ölçüyor. Kafa derisine yerleştirilen elektrotlar, beynin içinde oluşan düşünce sinyallerini gerçek zamanlı olarak yakalıyor. Transkraniyal manyetik uyarım, belirli beyin bölgelerine dışarıdan odaklanmış manyetik darbeler gönderiyor. Bu darbeler, alıcı kişinin beyninde doğrudan bir tepki oluşturabiliyor. Örneğin bir kas hareketi ya da görsel bir algı. Düşünce böylece bir beyinden çıkarılıyor ve başka bir beyne, konuşmadan, dokunmadan aktarılıyor. Bu sistemin potansiyeli, 2013 yılında somut bir deneyle gösterildi. Washington Üniversitesi'nde bir katılımcı, sadece ateş et komutunu düşündü. EEG bu düşünceyi algıladı. Komut dijital olarak işlendi ve TMS yoluyla diğer kişinin beynine iletildi. Ve bir parmak, hiçbir fiziksel temas olmadan hareket etti. Bu, insanlık tarihinde ilk kez bir düşüncenin başka bir beyinde harekete dönüştüğü andı. Bu sistemin işleyişi etkileyici olsa da hala erken aşamada. Bugün sadece çok basit komutlar iletilebiliyor. Yön, tepki ya da evet, hayır gibi ikili kararlar. Ancak bu sınırlı kapasiteye rağmen temel bir eşik çoktan aşıldı. Düşünce artık zihinde kalmıyor. Dış dünyada ölçülebilir, aktarılabilir ve tepkiye dönüştürülebilir hale geliyor. Bu, zihinsel iletişimin analogdan dijitale geçişini temsil ediyor. Henüz tam bir konuşma ya da duygu aktarımı yok. Ama yön o tarafa doğru ilerliyor. Bir düşünceyi aktarmak mümkün hale gelmiştir. Ama bir zihni dijital ortama kopyalamak, beynin tüm yapısını ve işleyişini kusursuz biçimde anlamayı gerektirir. Bu, sadece tek bir düşünceyi değil, zihnin nasıl oluştuğunu, nasıl karar verdiğini ve nasıl hatırladığını da yeniden inşa etmeyi zorunlu kılar. Bilim insanları, beynin içindeki milyarlarca nöronun birbirine nasıl bağlandığını ve bu bağlantıların hangi sırayla, ne hızda, ne tür sinyaller taşıdığını tek tek haritalamaya çalışıyor. Şu ana kadar bu hedefe yalnızca bir canlıda ulaşılabildi. 1 milimetrelik bir solucan, Caenorhabditis elegans. Sadece 302 nörona sahip olan bu canlının sinir sistemi eksiksiz şekilde çıkarıldı. Tüm bağlantılar tek tek haritalandı. Ancak insan beyni 86 milyar nöron ve trilyonlarca bağlantıyla karşılık veriyor. Bu fark yalnızca sayısal değil, bilişsel karmaşıklık ve yapısal derinlik açısından da olağanüstü büyük. Bir odadasınız. Her şey tanıdık ama zaman geçmiyor. Ne bir pencere var, ne bir çıkış. Sesiniz duyulmuyor ve siz artık bir bedende değil, bir kod parçası olarak varsınız. Black Mirror dizisinin White Christmas bölümünde bu senaryo gerçeğe dönüşür. Bir insanın zihinsel kopyası, tüm anıları ve tepkileriyle birlikte dijital bir kapsüle aktarılır. Bu yapay bilinç, bir görev asistanı gibi çalışmak üzere programlanır. Ama yalnızdır. Ve içeride zaman çok farklı akar. Dışarıda yalnızca 1 dakika geçmiş olsa bile, içeride geçen süre yıllar gibi hissedilir. Bugün, bilinci bu şekilde kopyalayabilen bir teknolojiye henüz sahip değiliz. Ama zihinsel verilerimizi kaydetmek ve analiz etmek mümkün. Düşünce örüntüleri EEG ile algılanabiliyor. Karar tepkileri yapay zeka modellenebiliyor. Ve kullanıcı davranışlarından kişilik benzeri dijital profiller oluşturulabiliyor. Bu noktada akla şu soru geliyor. Eğer bir yapay sistem bizim gibi düşünecek,
bizim gibi tepki verecek şekilde tasarlanabiliyorsa, o zaman bir gün bizim yerimize düşünmeye de başlayabilir mi? Zihinsel verilerimizin mahremiyeti, düşündüğümüz kadar güvenli mi? Artık beynin ürettiği sinyaller yalnızca okunmakla kalmıyor. Anlamlandırılıyor, kaydediliyor. Ve bazı araştırmalar, bu verilere dışarıdan müdahale etmenin giderek daha mümkün hale geldiğini gösteriyor. Beyinler arası iletişim sistemleri ve nöroteknolojiler geliştikçe, mahremiyetin sınırları yeniden tanımlanıyor. Zihinsel bütünlük, artık yalnızca etik bir mesele değil, yasal düzenlemelerin de konusu haline geliyor. Ama ya bir düşünce, biz farkına varmadan kaydedilirse? Bu verinin sahibi kim olur? Ve paylaşmak için onay gerekiyorsa, bu onay ne zaman ve nasıl verilir? Daha da karmaşık olan şu, istem dışı bir düşünce, bir eyleme yol açarsa, bu eylemin sorumluluğu kime aittir? Bu sorular artık kurgu değil. Gerçek sistemler bu sınırları zorluyor. Ve biz, zihinsel mahremiyetin geleceğiyle yüzleşmeye hazırlanıyoruz. Bugün, beyinler arası iletişim sadece basit sinyallerle sınırlı. Ama yapay zeka, bu sınırları hızla aşmaya başladı. Düşünceler artık sadece okunmuyor, anlamlandırılıyor, yorumlanıyor. Ve giderek daha karmaşık zihinsel içerikler çözümlenebiliyor. Bir gün, yalnızca kararları değil, duyguları, anıları, hatta rüyaları bile paylaşmak mümkün olabilir. Ve o gün geldiğinde, iletişim değil, kolektif bilinç konuşulacak.